Merhaba. Bu videoda sizlere Robust RPA ürünü ile örnek bir otomasyon sürecinin nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Örnek sürecimizde var olan bir Word dosyasındaki metnin bir değişkene atanmasını sağlayıp dosya içerisindeki tablonun da Excel dosyası formatında kaydedilmesini sağlayacağız. Sürecimize ilk olarak Word dosyasının açılması için Word bileşeni altında yer alan Open aktivitesiyle başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. Bu aktivitede Word File Name alanına açılmasını istediğimiz dosyanın dizin bilgisini dosya ismiyle birlikte girdik. Word Name alanına ise sürecin ilerleyen adımlarında hangi Word dosyasında işlem yaptığımızı seçmek için verdiğimiz referans ismini yazdık. Bir sonraki adımda getText aktivitesini kullanarak dosyadaki metnin alınmasını ve bir değişkene atanmasını sağladık. Bunun için metni almak istediğimiz Word dosyasının referans ismini WordName alanında listeden seçtik. Result Variable Name alanına metni atamak istediğimiz değişkenin ismini yazdık. Daha sonra Read Table to Dataset aktivitesiyle Word dosyası içerisindeki tablonun alınmasını sağladık. İşlem yapmak istediğimiz Word dosyasını listeden seçtikten sonra New Dataset Name alanına tabloyu atamak istediğimiz değişken ismini yazdık. Table Index alanına veri kümesine aktarmak istediğimiz tablonun Word dosyasında kaçıncı tablo olduğu bilgisini yazdık. Tabloda kolon başlıkları olduğundan header kutucuğunu işaretledik. Son olarak Dataset bileşeni altında yer alan Save As aktivitesiyle veri kümesine aktarmış olduğumuz tablo bilgilerinin Excel formatında yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağladık. Dataset Name alanında Excel dosyası olarak kaydetmek istediğimiz veri kümesini listeden seçtik. Text File Name alanına Excel dosyasını kaydetmek istediğimiz dizin bilgisini girdik ve Type alanında Excel seçeneğini seçtik. Bu iki seçenek sadece CSV formatında dosya kaydederken kullanıldığından bu alanları değiştirmedik ve varsayılan değer olarak bıraktık. Son olarak sürecimizi bir end event kullanarak sonlandırdık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Sürecimiz sıraya alındı ve sırası geldiğinde Scheduler servis tarafından çalıştırılacak. Bu süreçte kullanılan aktiviteler ön yüzde çalışmadığından işlemleri göremedik. Ama bu ekranda gördüğümüz gibi sürecimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi sürecimizin hangi adımlardan ilerlediğine bakalım. Sürecin ilerlediği adımları ve süreç içerisinde oluşturulan değişkenleri Show Diagram bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Burada Word dosyası içerisindeki metnin ilgili değişkene başarıyla atandığını görüyoruz. Şimdi süreçte oluşturulan Excel dosyasına bakalım. Gördüğünüz gibi Word dosyası içerisindeki tablo yeni bir Excel dosyası olarak kaydedildi. Bu demo anlatımımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.